Selam canlarım, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoyu şu anda bugün çekiyorum ve bu ikinci tekrarım. Dünkü videoyu da tam 3 tekrarda çekmiştim arkadaşlar. O sebepten dolayı çok dertliyim. Mikrofonla ilgili sürekli bir sorun yaşıyoruz. Şu an en son kontrol ettik, yine sorun yoktu. Sanırım yeni bir mikrofon almam gerekiyor. Çünkü aynı videoyu tekrar şimdi videonun kamerayı başlatınca arkadaşlar tekrar çekince aynısı olmuyor. Yani olmuyor. Hani o anki o doğallığı bir şekilde bozuyor. Tekrardan başı oluyorsun falan filan. Hani hem çok daha zor oluyor. Ben bir video daha artı çekebilecekken aynı videoyu tekrar çekiyorum. Ve aynı doğallığın da yakalanabildiğini düşünmüyorum. Çok sinirliyim. Bu şu anda ikinci tekrar, umarım olur. Olmazsa üçüncüyü çekeceğiz. Her neyse. Bugün arkadaşlar konumuz çok mühim, çok önemli. Bir erkeğin size deli gibi aşık olduğunu nasıl anlarsınız? Size bunu 5 maddede açıklayacağım. Çok sevdiğim çok çekmek istediğim, hani böyle severek çekmek istediğim bir videoydu. Ne zamandır bir türlü niye bilmiyorum, bir olmadı. Sonra tatile gittik geldik falan filan derken stok video çekmek zorunda kaldım tatilde bulunduğum süre için. Bir türlü çekememiştim. Bugün sonunda nasip oldu çekmek diyorum. Girişi fazla uzatmayayım diyorum her seferinde uzuyor. Başlasın videomuz. Şimdi kızlar, birinci maddeye hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyorum. Normalde en önemli maddeyi en sona saklardım ama bu videoda bunu yapmayacağım. Çünkü benim için çok önemli bir madde. Direkt kesinlikle bu olması gerekiyor demiştim çünkü. Yani araştırdıklarım vesaire için de geçerli. Kendi düşüncem, kendi bakış açım için de geçerli arkadaşlar. Hiç umulmadık anlarda size mesaj atması o kadar önemli ki. Yani o kadar önemli ki. Günaydın mesajı, bakın. Dünya üzerindeki, öyle söyleyeyim, birçok ilişkide günaydın, iyi akşamlar ya da belli günlerdeki mesaj herkes için, her ilişki için vardır ve maalesef ki beylerimiz hani biraz daha bunu görev olarak görür. Biz kadınların da bir nevi görev olarak gördüğü başka şeyler vardır. Hani burada bunu kadının da şöyle erkek böyle falan diye kötü maksatla söylemek asla istemiyorum. Mesela bakın, ilk çektim tekrarda bunu söylememiştim. Her neyse, günaydın, iyi akşamlar ya da işte belli günlerde atılan mesajlar arkadaşlar, net olarak söylüyorum, görev mesajıdır. Bir erkek eğer size aşık olmaya başladıysa, gün içerisinde hiç beklenmedik bir anda aklına geliyor ve birden size duygusal bir mesaj atıyorsa, kesinlikle bu bir aşık olmaya başladığınız, size gerçekten bir şeyler hissetmeye başladığının bir belirtisidir arkadaşlar. Günaydın mesajı yok işte bana her gün günaydın diyor, her yatmadan önce mutlaka aklına geliyor falan. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Bunlar biraz daha nasıl söyleyeyim, sorumluluk duygusu gibi hissedilen şeylerdir. Öyle söyleyeyim. Erkekler bunu görev olarak görebilir. O sebepten dolayı buna takılmayın. Hiç umulmadık anlarda size duygusal mesajlar atıyorsa aşık olmaya başladığının belirtisidir deyip ikinci maddeye geçiyoruz. Gelelim ikinci maddemize arkadaşlar. Hani şey var ya, uyudun mu mesajı. Bakın, hep bu uyudun mu mesajı olayında bana hep Cem Yılmaz'ın esprisi gelir. Uyudun mu mesajı. Kızlar, cinsellik konusunda kesinlikle ama kesinlikle size asla bir imada veya ısrarda bulunmaz. Akışa bırakmayı tercih eder. Çünkü sizin rahatınız çok önemlidir. Çünkü size bir aşk duygusu hissetmeye başladığı için sizi böyle saçma davranışlarla, artık saçma davranışlar diyeyim çünkü mide bulandırıcı buluyorum, kaçırmaya kalkmaz. Yani bu konuda ısrar o kadar çok yanlış ve çirkin bir şey ki, bu akışla ve iki tarafında istemesiyle yapılan bir şey, yani yaşanılan bir şey ve bazı kadınlar maalesef ki duygusal olarak bir şeyler hissettiği zaman hani biraz daha hani işte ısrara karşı gelemiyor ve hani gereklilik olarak ya da mecbur olarak hani hissedip görebiliyor. Hani bu biraz daha kadınları çok sıkabiliyor, çok üzebiliyor falan filan, her neyse onun detaylı konular. Canlarım, güzellerim, bir tanelerim. Erkek eğer ki bu konuda ısrar etmiyorsa sizin rahatınız onun için öncelikli. Çünkü size aşk duygusu beslemeye başlamıştır. Aşk duygusuyla kolay kolay besleyemediği için, hele ki günümüz ilişkilerinde malum. Çünkü çok kolay ulaşılabilir herkes, hepimiz için. O sebepten dolayı sizi böyle bir ısrarla kaçırmak istemez. Çünkü kaçabilir. Mesela hani ben çok rahat kaçabilirim. Kendi şahsım adına söyleyeyim. Böyle bir konuda bir ısrar söz konusuysa, bir ima söz konusuysa sürekli
ve bu beni rahatsız ediyorsa net olarak o defteri kapayabilirim. Bir şeyler hissediyor olsam dahi. Benim gibi düşünebilecek yüzlerce, binlerce, milyonlarca kadın var. O sebepten dolayı siz bu konuyla ilgili kaçırmak istemeyecektir. 3'e geçiyoruz. Arkadaş çevresinden onun değiştiğini duyarsınız. Kızlar, 3. maddemiz bu. Şimdi ben bir insanın kolay kolay değişebileceğini asla ama asla düşünmüyorum. Buradaki değişim biraz daha şöyle, hani böyle kökten bir değişim değil. Atıyorum, yani aksiyon filmi seviyordur, siz romantik komedi seviyorsunuzdur. Sizin için işte o romantik komedi, bir romantik böyle hani sizin yeni çıkan, gitmek istediğiniz bir filme direkt şak diye bilet alabilir ikiniz için. Yani hani normalde hoşlanmadığı, yapmayacağı şeyleri sizinle birlikte tolere edip paylaşıyorsa eğer, sizin de mutluluğunuzu önemsediği için arkadaşlar size aşık olmaya başlamış demektir ve bunu arkadaş çevresinden hele ki özellikle duyuyorsanız tamamdır bu iş diyorum ve bir sonraki maddeye geçiyorum. Gelelim 4. maddeye. Eğer ki sizin en saçma davranışlarınızı dahi tatlı, komik, böyle bir hoş buluyorsa ve sizinle birlikte saçmalayabiliyorsa size aşık olmaya başlamış demektir. Bu erkekler için biraz daha zor bir durum çünkü hani sizinle birlikte saçmalıyor olması ve bundan tad oluyor, hoşlanıyor olması bu gerçekten hani özellikle bazı erkekler için hele hepten zor. Atıyorum işte iş hayatında çok daha dik bir duruşu olan, böyle fazla konuşmayan, ne bileyim hani böyle bir fazla işte aşırı böyle espriler falan filan böyle fazla yapmayan ama sizin yanınızdayken tüm saçmalıkları yapabilen bir adamsa hele ki size aşık olmaya başlamış demektir deyip bir sonraki 5. maddemize geçiyorum. Güzellerim. 5. madde benim için çok önemli. Çünkü ben kıskançlıktan nefret eden bir insanım. Hani kendimde kimseyi boğmam. Hani böyle boğulmakta falan zaten yay burcuyum. Hiç hoşlanmam. Ama size kendine ait hissediyorsa, sizi de kendine ait hissediyorsa, yani bir aitlik duygusu varsa ortada iki tarafın içinde, kızlar size aşık olmaya başlamış demektir. Yani sizi kendine ait hissettiği zaman erkekler bambaşka bir moda giriyor arkadaşlar. Sahiplenme içgüdüsüne giriyor ve sizi her ortamda savunma içgüdüsüne giriyor. Sizi her zaman savunmak isteyecektir. Sizi her zaman korumak, kollamak isteyecektir. Sizi kendine ait hissedecektir. Kendini de size ait hissedecektir. Bakın, kıskanmaktan bahsetmiyorum. Kıskançlık gerçekten bana göre hastalıklı bir duygu. Ki çok ileri boyuttaki kıskançlıkların da ne kadar büyük kadına şiddet boyutuna yol açtığını görebiliyoruz. Kıskançlıktan nefret ediyorum. Yani sahiplenme duygusuyla kıskançlık duygusu maalesef ki biz kadınlarda bazen karışabiliyor. Mesela biri işte oraya gitmeni istemiyorum, o eteği giymeni istemiyorum, yok göğsü açık, yok bacağı açık, yok onu yapma, bunu yapma. Kızlar, kıskançlık hani mesela bunu duyduğumuz zaman bunu aşk zannedebiliyoruz ama bunun aşkla hiçbir alakası yok. Bu tamamen o erkeğin kendi egosunu tatmin etme şekli olarak ben yorumluyorum. Belki başkadır, belki hani başka bir farklı düşünebilir ama ben tamamen bir nevi buna ego tatmini olarak da görüyorum. O sebepten dolayı bu kıskançlık durumuyla sahiplenme durumu karıştırılıyor. Lütfen karıştırmayın. Sahiplenme duygusu bambaşka bir şeydir. O sebepten dolayı elbette ki hani bir şeyleri istemeyebilir, bunu size güzel bir dille açıklayabilir. Bu değil. Ama sırf kendi keyfi için, sırf hani istemediği bir şeyi siz yapmayın diye ısrar ediyorsa ve kıskançlık moduna giriyorsa bu zaten hastalıklı bir duyguya giriyor. Dipnot olarak da kıskançlığı da ele almış olduk güzellerim. Yorumlara yazın lütfen. Maddeleri okuduğunuz takdirde hangisi size uyuyor, hangisi size uymuyor, ne düşünüyorsunuz, ne tarz videolar istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu 5 madde üzerinden aşık olduğunuz, ilişki yaşadığınız kişinin size aşık olmaya başladığını ya da başlamadığını, artık o olayların oralarda ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.